Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir breakout stratejisini test edeceğiz. Bu sefer trend bazlı olanı kullanacağız. Bunu rastgele indikatörler kısmında dolaşırken gördüm. Hadi hemen başlayalım. Evet, TradingView açıyoruz. İlk önce Optalgo yazıyorum. Komüniteye açık backtest aracına grafiğimize ekledim. İkinci olarak da indikatör eklememiz lazım. Bu top kısmında gezerken burada Trend Lines with Breaks diye indikatör gördüm. Bunu grafiğe ekliyorum. Bunu test edeceğim. Üzerinde sinyalleri hazır olarak zaten mevcut. Yani burada buy ve sell için label'lar konmuş aslında. Direkt bunları kullanacağım. Hemen backtest yapmak için de şu şekilde yapıyoruz. Burada bu kutuyu aktifleştirdik. Buradan diyoruz ki yukarı kırılım varsa label'ı kullan diyorum. Ve long sinyali oluştursun diyeceğim. Yani bu label'ı gördüğü zaman long sinyali oluşturacak. Evet, mesela burada görüldüğü gibi yeşil noktalar belirdi buy sinyalleri için. Kapama için de bu ters kırmızı olanı kullanacağım. Bunun için de gene aktifleştirdim. Aşağı kırılım varsa diyorum label olanı seçiyorum. Pozisyonları kapasın diyorum. Close sinyali oluştursun diyorum. Evet, basitçe ayarı aslında girdik. Ve böyle bir sonuç belirdi. Yani sonuç biraz yüksek gözüküyor ama drawdown da yüksek. Yani grafik üzerinde de incelersek mesela buy sinyaliyle birlikte burada sonraki mum kapanışla birlikte poza girmiş. Bu şekilde aslında burada girip mesela burada çıktığını görebiliyoruz. Ayarları değiştirmek istersek de mesela burada trend çizgilerini 14 bara bakarak çiziyor. Bunu mesela arttıralım. 50 yapalım, daha fazla var incelesin. Sonuçlarında değiştiğini göreceğiz. Evet, mesela örnek bir sonuç burada belirdi. Yaklaşık 240x'e %38'lik bir drawdown'u var. Böyle sonuçları grafik üzerinde inceleyebiliyoruz. Hani burada girmiş, burada çıkmış. Hızlı hızlı aslında test etmiş olduk. Mesela burada trende girmiş, uzun bir süre çıkmamış ve burada trend kırılma olduğu için burada çıkışını gerçekleştirmiş. Böylece aslında kolay bir şekilde test edebiliyoruz. İstersek biz buradan farklı ayarlar da ekleyebiliriz. Hani bu koşulda kapansın, bu koşulda şu olsun vesaire diye. Şimdilik onu göstermeyeceğim. Diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Bir sürü farklı örnek var elimizde. Başlangıç paketini vesaire de buradan değiştirebilirsiniz. Yani sistemi de otomatize etmek istersek hani direkt alarm kurabiliyoruz. Burada mesela alarm kurup otomatize edebiliyoruz. Bu kısmı da göstereyim. Evet. Optalgon'un sitesini açıyoruz. Bu siteyi linkte paylaştım. Kayıt olmak vesaire ücretsiz. Siteye giriş yapıyorum. Ücretsiz bir hesap ile. Evet, siteye girdim. Kurdum. Sihirbaz çıkıyor. Buradan çıkıyorum çünkü exchange bağlamayacağım. Sadece paper trading yapacağım. Yani demo ticaret. Evet, bir adet robot oluşturuyorum. Otomatik oluşturacağım. Burada bir strateji anahtarı paylaştı. Bizde bir de bu sinyalleri göndermek için bir link paylaştı. Buradan strateji anahtarını kopyalıyorum. Ve direkt bu ayarlar bölümünün içinde zaten webhook alarm kısmı var. Strateji anahtarını buraya yapıştırdım. Şu an aslında strateji ve bu trading eşleşmiş oldu. Sadece alarm kurmam lazım. Buradan alarm kuracağım. Alarm oluştur dedim. Bu notifications kısmında linki yazmamız gerekiyor. Çünkü alarmı nereye göndereceğini bilmemiz lazım. Gene bunu buradan kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Ve oluştur dedim. Alarm kısmına gelelim. Alarm burada oluşması lazım. Evet, aktive ediliyor dedi. Aktif ve aktif olduğu anda aslında bir tane hemen sinyal gönderdi doğrulama için. Siteye geri dönüyoruz. Evet, direkt doğrulama sinyali geldi. Mesela Solana'da test ettiğimizi ve Futures'ta test ettiğimizi algıladı. Bu şekilde aslında direkt test aşamasında başlamış olduk. Yani sondaki sinyaller burada işlenecek. İşlemleri buradan takip edebileceğiz. Biraz daha içimiz rahat edecek. Yani repaint olabilir mi olmayabilir mi diye soru işaretleri de olabiliyor insanların kafasında. Diğer videolarımızda da bunu anlatmıştık ama bunu gene söylemek istedim. Daha sonrasında burada ayarlardan da canlıya vesaire duruma göre değiştirebiliyoruz. Exchange bağlarsak eğer. Evet, bu şekilde aslında sistemi de kurmuş olduk. Hem basit bir strateji hem robotu tamamen anlatmış olduk. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlaka takip edin, yorum yapın. Ayrıca sitede support bölümü de var. Buradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.